Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size penis büyütme ameliyatı yapılmadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor, neler önemli, bununla ilgili kısa video sunumumuz olacak. Bu konuyu neden anlatıyorum? Bu şikayetle başvuran hastaların bir kısmının penisinin boyutları normal, hatta normalin üzerinde boyutlarla doktora başvurabiliyorlar. Buradaki en büyük sıkıntı kişinin bir cinsel ilişkiye daha önce girmemiş olması. İkincisi, hastada küçük penis algısı denilen durumun olması. Ben daha önceden anlatmıştım zaten, bu küçük penis algısıyla ilgili ayrıntılı video yapmıştım. Pornonun yaygınlaşmasıyla beraber daha da artan bir durum. Bana gelen hastalardan bir tanesi örnek vermek gerekirse 19 santim penis olmasına rağmen hasta penisini küçük görüyor. Aslında Türkiye ortalamasının üstünde diyebiliriz rahatlıkla. Bu hastalarda en önemli sıkıntı, hastaya mutlaka cinsel ilişkiye bir kere yaptıktan sonra, en azından bunu bir tecrübe ettikten sonra penis büyütme ameliyatını yapmayı ya da düşünmesini, değerlendirmesini sağlayabilmek ki. Ama bu hastalar gerçekten çok ısrarcı oluyor penis büyütme ameliyatını yaptırmak konusunda. Çünkü ben bu penis boyuyla bununla ilişkiye giremem diye kendilerini bir şekilde ikna etmiş olarak geliyorlar genellikle. Aslında çok sıkıntılı bir durum. Kişinin kesinlikle kendi organlarını beğenmesi gerekiyor. Bir yandan hasta da tam tersi olsaydı ne olacaktı diye düşünmek lazım. Yani hasta penisini büyük olarak görseydi, küçük olduğu halde, hasta hayatı boyunca hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan eşiyle beraber, partneriyle beraber mutlu mesut bir şekilde yaşayacaktı. Ama hasta kendi penisini filmlerde gördüğü penisle kıyasladığı sürece kendi bilinçaltından bir sıkıntı yaratıyor. Aslında baktığımız zaman olmayan bir sıkıntıyı yaratıyor. Ama bu olmayan sıkıntı hastanın bütün hayatını etkiliyor. Kişinin kendini izole etmesine sebep oluyor. İlişki kurmamasına sağlıyor. Etrafındakilere sıkıntılarını, sorunlarını daha egzajere ederek yansıtmasına sebep oluyor. Problemler artarak büyüyor. Daha önce de zaten videoda bunu anlatmıştım. Bununla ilgili. Peki burada ne yapmak lazım? Dediğim gibi hastaya mutlaka cinsel tecrübe edinmesini, yani ateş çemberinden geçmesini sağlamak gerekiyor. Mutlaka. Gerçekten burada cinsel terapi çok işe yarıyor bu hastalarda. Bu çok önemli bir şey. Onun dışında bazen de yağ enjeksiyonları yapılmış hastalara geliyor. Yağ enjeksiyonu manuel olarak elle yapılan bir şey olduğu için bazen her zaman penisi etrafına eşit olarak dağılamayabiliyor. Bu hastanın kendi dokusundan kaynaklı da olabilir. Yapan kişi tarafından kaynaklı da olabilir. Penisin her tarafına eşit olarak dağılmaması sonucunda hastanın istemediği bir görüntü yaratabiliyor bazen. Bazen de yağlar erirken sert nodüller bırakabiliyor geriye. Yani cildin altında hastanın eline gelen sert nodüller bırakabiliyor. Bu operasyon olacak olan kişinin kesinlikle bunları kabul etmesi gerekiyor. Çünkü bana dış merkezden hastalar geliyor. Yağ enjeksiyonlarını çıkarttırmak için, beğenmedikleri için gelen hastalar oluyor. Ama bunun aslında ameliyattan önce hastanın kesinlikle ve kesinlikle kabul etmesi gerekiyor. Bunu göze alması gerekiyor ameliyatı yaptırmadan önce. Çünkü hani çok kozmetik olarak çok ciddi farklar yok aslında. Dediğim gibi genel olarak penis büyütme ameliyatları bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.